Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim ve izleyenlerim. Bugünkü tarifim ıspanaklı rulo börek nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. Öncelikle 300 gram ıspanağı bol suda 5-6 defa güzelce ta ki suyu dupduru olana kadar bol suda yıkadım. Daha sonra suyu süzüldü, gösterdiğim şekilde doğruyorum. Üzerine 250 gram yağlı beyaz peynir bıraktım ve bir tatlı kaşığı pul biber, karabiber, 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Tarifimde hiç tuz kullanmıyorum. Peynirli olduğu için peynirin tuzu yeterli geliyor. Hepsini güzelce karıştıralım. 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet yumurtanın akını sosu için güzelce hazırlıyorum. Yumurtanın sarısını da üzeri için ayırdım. Tarifimde tam 4 adet yufka kullanıyorum. Yufkalarım çok güzel, çok ince fakat biraz poşetinde parçalanmış. Marketlerde üst üste bırakıyorlar. Biraz parçalanma meydana gelebiliyor fakat gayet güzel, incecik ve çok taze güzel yufkalar. Öncelikle birinci yufkayı güzelce tezgahıma yaydım. Üzerine gösterdiğim şekilde sosundan gezdirdim. Daha sonra bir fırça yardımıyla güzelce yaydım. Daha sonra ikinci yufkayı aynı şekilde üzerine kapattım. Onu da aynı şekilde sosluyorum. Tam 4 adet yufkayı bu şekilde hazırlıyorum. Tarif çok kolay. Yapımı da gerçekten çok basit ama çok şık ve çok lezzetli bir börek tarifidir. Ben sürekli yapıyorum. Gerçekten çok seviyoruz. Sizlerin de denemenizi öneririm benim tarifimde. En son alttaki o parçalanmış yufkayı da en üste kapatıyorum. Onu da güzelce sosluyorum. Her tarafına güzelce sostan yedirdim. Şimdi artık hazırlamış olduğum ıspanağı güzelce yufkanın her tarafına yayıyorum. Güzelce yayalım. Daha sonra köşelerinden gösterdiğim şekilde kapatalım ve sarmaya başlayalım. Rulo şeklinde. Ne çok sıkı olsun ne de gevşek olsun. Normal bir şekilde saralım. Çok da sıkı sarmayalım. Gevşek de olursa şekli bozuk olur. Şöyle gösterdiğim şekilde saralım. Daha sonra ortadan ikiye bölelim. Fırın tepsisine yerleştirelim. Tam ortadan ikiye bölüyorum. Fırınımı da şu anda çalıştırdım. 180 derecede fırınım ısınıyor. Tepsimize aldım. Daha sonra gösterdiğim şekilde 1 santim kalınlığında dilimliyorum. Çünkü daha sonra zor olabilir piştikten sonra. Bu şekilde yaparsanız hem içi daha güzel pişer hem de daha güzel dilimlenmiş olur. Ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını da üzerine güzelce sürelim. Evet, artık hazırdır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika içinde pişecektir. Zaten üzerinden belli oluyor piştiği. Bu şekilde nar gibi kızardı, görüyorsunuz. Mis gibi kokuyor. Çıkaralım. Dışarıda biraz ılık hale gelmesini bekleyelim. Altına da bakıyorum. Gayet güzel pişmiş, nar gibi de kızarmış. Gerçekten çok lezzetli. Küçücük kızınız bile yapabilir bu tarifi ve övgüleri de kapar.
Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.